Arkadaşlar Moğolistan'dan, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'dan selamlar. Güzel bir güne uyandık burada. Hava oldukça güzel, etraf güzel. Ben açım arkadaşlar. Hemen bir şeyler yemek için buranın yerel lezzetlerinden bir tanesini tatmak için güzel, yerel, ufak bir restorana, lokantaya geldim. Huşu deniyor arkadaşlar. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Şöyle bizdeki çiğ böreğin neredeyse aynısı. Şöyle bakın sizlere yakından bir göstermek istiyorum. Genelde koyun etiyle yapılıyor. İçinde soğanı, sarımsağı, yine farklı bazen arkadaşlar sebzede kullanıyorlarmış yeşillik. Şöyle gözüküyor. Vallahi harika gözüküyor. Tadımına da hemen geçmek istiyorum. Bakalım nasıl bir lezzet bizleri karşılayacak. Sıcak sıcak şöyle iç malzemesi de bakar mısınız? Oldukça fazla iç malzemesi. Oldukça sıcak bu arada bir. Enfesmiş. Vallahi enfesmiş. Bunun arkadaşlar ben tadını çıkartayım. Uzun zamandır bu coğrafyada geziyorum. Hem bize en yakın lezzet hem de yediğim böyle en lezzetli ürünlerden bir tanesini şu anda yiyorum. Çok mutluyum. Bu benim sabah kahvaltım. Tadını çıkartayım, devam edelim. Ulanbator'dayız bugün. Ulanbator'un altını üstünü getireceğiz. Güzel bir gezi gerçekleştireceğiz. Yemek yediğim yerden çıktım arkadaşlar. Çok lezzetli, çok güzel bir ürünün tadımını gerçekleştirdim. Gerçekten çok beğendim, çok lezzetli. Ben hostelde Azerbaycan Türk'ü bir abimizle tanıştım. Kendisi gerçekten harika bir insan, sağ olsun. Yemeği de kendisi ödedi. O sebeple fiyatını tam olarak sizlere söyleyemeyeceğim. Fakat yanlış hatırlamıyorsam abimiz bana 3 tanesi 2 dolar gibi bir şey söyledi. Zaten ilerleyen süreçte de tekrardan mutlaka ben o restorana giderim. Bir fiyat değerlendirmesi tekrardan yaparız arkadaşlar. Tam net olarak öğrenirim fiyatları. Abimiz de gerçekten çok iyi biri, dünya tatlısı birisi. Kendisiyle tanıştığım için çok mutluyum fakat kamerada gözükmek istemedi arkadaşlar. Kendisiyle dün akşam hostelde, zaten benim kaldığım hostel tam bir böyle ev ortamı. Sahibi de çok iyi, kalan arkadaşlar da çok iyi. Koreli birkaç arkadaş kalıyor. Yine birkaç kız arkadaşımız daha kalıyor. Çayımızı koyduk abimizle beraber. Akşam saatlerinde mutfağın kenarına geçtik. Bayağı bir sohbet ettik. Bana hem bu coğrafyayla alakalı, kendisi daha önce de Moğolistan'a gelmiş çok sefer. Buraları anlattı, buralarda neler oluyor, neler bitiyor. Bir sürü farklı yeni şey öğrendim burada. Hani bunlara da video akışı içinde arkadaşlar yer vermeye gayret göstereceğim. Hem sohbetimizi yapacağız bugün, hem Moğolistan'ı gezeceğiz, Ulanbator'u gezeceğiz. Burası bu ülkenin başkenti arkadaşlar. Yaklaşık 3-3,5 milyon nüfusa sahip bir ülke Moğolistan. Dünyanın en büyük 18. ülkesiymiş. Oldukça büyük bir yüz ölçümüne sahipler. Fakat bu birçoğu aslında dağlık alan olduğu için ülke nüfusunun neredeyse yarısı bu şehirde yaşıyor. Diğer yarısı ise daha küçük kasabalarda, daha küçük yerlerde yaşıyor. İlerleyen günlerde oraları da ziyaret edeceğiz arkadaşlar. Ulanbator'dan ayrılıp Moğolistan'ın farklı bölgelerine, farklı noktalarına da seyahatlerimizi, ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi şöyle, burası arkadaşlar şehrin aslında en kalabalık, en yoğun bölgesi. Zaten şehrin bu bölgesinden ziyade farklı yerlerde çok yoğunluk, çok bir kalabalık bulunmuyor. Havanın da güzel olmasıyla beraber insanlar kendilerini sokaklara atmış. Azerbaycanlı abimizin söylediğine göre bu AVM buradaki buluşma noktası arkadaşlar. Böyle buranın en büyük, en güzel AVM'lerinden bir tanesi. İnsanlar da şu anda AVM'nin içine doğru giriyor. Ben hemen şuradan bir para çekmek istiyorum. Şurada bir ATM gördüm. Hem de size buranın yerel para birimi hakkında bilgi de vermek istiyorum. Parayı çektikten sonra. Ben buraya yanımda dolar ile gelmedim. Yani nakit para ile gelmedim. Ufak böyle bir Kore param vardı. Onu çevirdim. Onun arkasından da genelde para işlerini ATM'den hallediyorum. İşte sizlere göstermek istediğim ATM'de bu. Kaan Bank diye yazılıyor. Şöyle, yani öyle okunduğunu tahmin ediyorum arkadaşlar. Han Bank'ta deniyor. Bu ATM'lerin içinden Türk liranızı çok kolay bir şekilde çekebiliyorsunuz. Şimdi arkadaş çeksin, ben de hemen bir para çekimi gerçekleştireyim. Arkadaşlar bu güzel günde hem Moğolistan'ı gezelim hem de ben sizlere burası hakkında birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Biz şu anda neredeyiz? Moğolistan hangi özellikleriyle ön plana çıkıyor? Birazcık bunları konuşuruz. Aynı zamanda da tabii ki kadrajım her zaman arkadaşlar sokağa, caddeye dönük. Ben arkadan sizlerle sohbet ederken, bilgiler verirken sizler de buradaki yaşayışı, insanları, binaları, sokakları, caddeleri izleyebileceksiniz. İyi seyirler diliyorum şimdiden. İlk defa bu videodan beni izliyorsanız ben Gökberk.
Dünyanın farklı noktalarına seyahat edip içerikler üretiyorum arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu videoyu beğenip yorum atabilirsiniz. Moğolistan hakkındaki görüşlerinizi yazabilirsiniz izlenim olarak. Bu şekilde bana destek verebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim sizlere. Şu anda Ulanbator'un en güzel, en kalabalık, en canlı caddelerinde, sokaklarında geziyoruz arkadaşlar. Az önce de sizlere belirtmiştim. Zaten merkezi noktaları çok kısıtlı aslında. Hani merkezi noktalar çok farklı yerlere bölünmüş vaziyette değil. Genellikle güzel restoranlar, kafeler, barlar, gerek yerli insanlar gerek turistler bu bölgede zaman geçiriyorlar. Ben de sizlerle bugün bu bölgede zaman geçirmek istedim. Moğolistan'ın başkenti, benim de bulunmuş olduğum Ulanbator. Yüz ölçümü arkadaşlar çok büyük bir yüz ölçümüne sahip olduğundan bahsetmiştim. 1.564.000 yüz ölçümüne sahip bu ülke. Dünyanın 18. en büyük ülkesindeyiz şu anda. Nüfusu 2024 itibariyle tam olarak 3.4 milyonmuş. Resmi dil arkadaşlar Moğolca konuşuluyor burada. Para birimi ise Turik diye geçen bir para birimleri mevcut. Hatta şöyle sizlere hemen şimdi bir Turik'i göstermek istiyorum ve değerinden de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Cebimde bir 5000 Turik saklamıştım sizlere göstermek adına. Şöyle hemen onu çıkartayım. Şöyle arkadaşlar. Bu 5000 Turik Moğol parası. Şöyle gözüküyor. Bunun şu andaki güncel kur değeri 1.4 Amerikan doları arkadaşlar. Bu da 54-53 Türk lirası yapıyor. Yeme içme anlamında benim burada 2-3 gündür buradayım. Bence fiyatlar uygun. Bizim damak tadımıza da çok uygun, yatkın lezzetler mevcut. Zaten burada genellikle koyun eti, kuzu eti ve inek tüketiliyor arkadaşlar. Domuz bazı restoranlarda varmış. Daha çok Batılı ve Kore restoranları özelinde domuz kullanıyorlar. Özellikle buraya geldiğiniz zaman sizler de göreceksiniz. Koreli turistlerin oldukça tercih ettiği, sevdiği bir destinasyon burası. Turizm anlamında Koreliler arkadaşlar burayı ziyaret ediyorlar. Ben de çok uygun bir fiyata Güney Kore, Busan'dan buraya tek yön bir uçakla ulaştım. Yaklaşık 4 saat kadar sürdü uçak. Hani çok da yakın değildi. Bagaj dahil 1800 Türk lirasına Busan'dan buraya geldim Jeju Airlines'la. Bagaj da bu fiyatın içine dahildi. Yani Güney Kore'ye, yine Japonya'ya geldiğiniz zaman Moğolistan'da vizesiz bir şekilde bir ay boyunca ziyaret edebildiğimiz güzel bir ülke arkadaşlar. İlk hissiyatlar olarak gerçekten bende güzel anlar, güzel hissiyatlar yaşattı bu ülke. Sevdim. İnsanlar çok cana yakın, çok iyiler. Moğol halkı gerçekten çok tatlı. Sağ olsunlar her noktada bana yardımcı oluyorlar. Bu konuda da hiçbir problem, hiçbir endişe yaşamadım. Hiçbir olumsuzluk hissetmedim şu ana kadar. Coğrafi anlamda Moğolistan nerede bulunuyor arkadaşlar? Çin ve Rusya arasında yer alıyor. Denize kıyısı olmayan dünyanın en büyük kara ülkelerinden bir tanesi burası. Ülkenin büyük kısmı step, çöl ve dağlık arazilerden oluşuyor. Özellikle Gobi Çölü'nü duyduğunuzu tahmin ediyorum. Gobi Çölü hatta şarkılarda dahi geçer Gobi Çölü arkadaşlar. Kışları çok sert, yazları ise sıcak ve kuru bir şekilde geçiyor burada. Yani buraya kışın gelmek isterseniz, ben YouTube'da birkaç arkadaş gelmiş buraya, videolarını izledim. Her taraf karlı, hava buz gibi. Eksi 20'ler, eksi 30'lar konuşuluyor. Şu anda yaz mevsiminde olmamıza karşın arkadaşlar akşamları yine serin oluyor. Yani gündüz sıcaklıkla akşam sıcaklık farkı gerçekten burada yüksek. O yüzden burayı ziyaret etmeyi planlıyorsanız yazın dahi olsa arkadaşlar yanınıza bir ceket almayı ihmal etmeyin. Çünkü akşamları buralar gerçekten çok serin oluyor. Allah'tan benim kaldığım hostel sıcacık. Herhangi bir problemim yok. Yatağımı da çok sevdim. Dün bayağı bir uyumuşum hatta. Yani bir 10 saatleri bulmuşum arkadaşlar. Normalde hosteller biliyorsunuz biraz daha rahatsız olabiliyor. Gürültü oluyor, ses oluyor. Fakat hiç öyle bir problem yaşamadım. Mışıl mışıl bebekler gibi uyumuşum dün gece. Birazcık buranın kültüründen ve halkından da bahsetmek istiyorum. Moğol halkı göçebe kültürüyle tanınıyor arkadaşlar. Hala birçok aile geleneksel yer dediğimiz ger diye yazılıyor arkadaşlar. Ger diyoruz. Biz ise bunlara yurt ismini veriyoruz. Yurt gibi çadırlarda yaşıyorlar. Mutlaka bu çadırları da gördüğünüzü tahmin ediyorum. İnternette olabilir, yine önünüze çıkmıştır. Zaten ilerleyen süreçte arkadaşlar bizim de konaklayacağımız yerlerden bir tanesi olacak. Moğollar tarih boyunca atlı savaşçılarıyla meşhur arkadaşlar. At burada hala kültürel olarak çok önemli. Burada yani
at zaten havalimanından buraya gelirken işte böyle sonsuz uçsuz bucaksız bozkırlar, dağlar ve bir sürü at var arkadaşlar. Yaklaşık bu ülkede 4,5 milyondan fazla at varmış. Yani burada at olmazsa olmaz. Bu halkın dini inancını merak ediyor olabilirsiniz. Moğolların arkadaşlar çoğunluğu Tibet Budizm'e inanıyorlar. Yani Budizm burada oldukça yaygın. Şamanizm gibi eski inançlar da yine aynı şekilde burada yaşamaya devam ediyor. Müslümanlık ise nüfusun %2, %3'ünce görülüyor. Nüfusun çok büyük bir kısmı da Sovyetlerden sonra arkadaşlar herhangi bir din benimsemiyormuş. İnternette yazan kaynaklar bu yöndeydi. Yani birçok insan da herhangi bir dini benimsemiyormuş şu anda Moğolistan'da. 1921 yılında Moğolistan arkadaşlar Sovyetler Birliği'nin etkisiyle sosyalist bir rejim kuruyor burada. Fakat 1990 yılında çok partili demokrasiye geçiyorlar. Şu anda burada çok partili demokrasi devam ediyor arkadaşlar. Siyasi anlamda da durumlar bu şekilde. Ülkenin büyük bölümü kırsal ve yollar zayıf olduğundan 4x4 araçlar yaygın arkadaşlar burada. Yani her tarafımızda Toyota 4x4'leri görebiliyoruz. Ki tabii ki de Ulanbator öyle bir konuma sahip olmadığı için burada normal binek araçlar da var. Fakat Ulanbator'un böyle birazcık dışına çıktığımız zaman 4x4'leri bol bol göreceğiz. Peki buraya kimler gelmeli? Yani hangi turizm burada daha çok arkadaşlar hakimiyet sürüyor? Burada gece hayatı, eğlence tabii ki de diğer gezdiğimiz ülkelere göre sınırlı arkadaşlar. Doğa, göçebe yaşam tarzı ve Cengiz Han tarihi burada turizmin ana unsurlarını oluşturuyor. Biz de zaten şimdi Cengiz Han'ın bir heykelinin bulunduğu meydana doğru yavaş yavaş güzel bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Ulanbator'da her zaman trafik var. Ben geldiğimden beri bu trafik hiç eksik olmadı ve beni bu konuda çok uyardılar. Yani buradan bir yere gitmek istediğinde bir havalimanı olabilir yahut farklı bir yere bu trafiğe dikkat et. Bu trafiği göz önüne al. Bazen bu trafik tamamen kilitleniyor. Hiç hareket etmiyor arabalar dediler. Ve ben geldiğimden beri gerçekten her zaman arkadaşlar burada trafik söz konusu. Yani trafik olmayan hiçbir ana denk gelmedim şu ana kadar. Ulanbator'da. Bakar mısınız? Burada bir plan, bir program yaparken lütfen sizler de bu trafiği göz önüne alın arkadaşlar. Hemen karşımızda The Blue Sky'ı görüyorsunuz. Şöyle güzel bir gökdelen, yine buranın meşhur simgelerinden, binalarından bir tanesi arkadaşlar. Burada motorcu arkadaşlar var. Harikalar. Arkamdan şu anda gidiyorlar. Açılışı çok güzel bir yemekle yaptık. Sizler de gördünüz, çok lezzetliydi. Benim de çok hoşuma giden bir lezzet oldu. Burada yemek kültürü arkadaşlar et ağırlıklı. Özellikle koyun, keçi ve at eti yaygın. At eti de oldukça fazla tüketiliyor burada. Daha önce hiç at eti denemedim. Eğer ki denk gelirse, denk gelmesi durumunda da mutlaka denemek istiyorum. Ben de görmek istiyorum. Peki popüler geleneksel yemekleri nelerdir? Borstok diyorlar arkadaşlar. Kızarmış hamur. Huşur, kızarmış etli börek. Bizlerin az önce tadımını gerçekleştirdiği börek. Burada çok yaygın ve bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü harika bir lezzet arkadaşlar. Bir de mantı, buz diyorlar. Kış aylarında arkadaşlar at sütünden yapılan ayırak diyorlar. İçiliyormuş burada. Şimdi burada şehir merkezinde gezmek çok büyük bir problem değil. Çünkü her yer birbirine yakın. Fakat biraz daha kırsala gitmek istediğiniz zaman benim anladığım kadarıyla ulaşım biraz problemli arkadaşlar. Yani böyle her yere her saat başı işte otobüs olsun ya da demiryolu zaten galiba yok diye biliyorum yahut var. Farklı bölgelerde var. Yani Ulanbator'da ben araştırma yaparken bana demiryolu alternatifini sunmadı. Bazı otobüsler günde bir kere oluyor. Ve şehirden biraz uzaklaştığınız zaman kredi kartı geçmiyor arkadaşlar. Genelde mesela benim kaldığım otelde de kredi kartı geçmiyor. Hani buraya gelirken bu görmüş olduğunuz bankadan, bu bankada bu arada havalimanında da mevcut. Buradan şöyle yüklü bir miktarda para çekmenizi tavsiye ederim. Nakit problemi yaşamamak adına. Kırsalda tabii ki de İngilizce çok iyi konuşulmuyor, çok iyi bilinmiyor tahmin edebileceğiniz üzere. Aslında bu diğer coğrafyalarla da benzerlik gösterir. Oralarda bu problem de olabilir. Allah'tan artık bu problemleri teknoloji sayesinde çözebiliyoruz. Biliyorsunuz artık Google Translate ile, Google Lens ile hatta bir yere gittiğinizde menüyü Moğolca okutup direkt Türkçe'ye çevirebiliyoruz. O yüzden aslında İngilizce bilinmemesi çok büyük bir problem değil.
Burada belediye otobüslerine binmek için bir kart almak gerekiyormuş. Ben henüz almadım fakat hani bu şehirden de aslında ayrılacağım. Alıp almama konusunda kararsızım. Fakat büyük ihtimalle alırım diye düşünüyorum. Çünkü bazen toplu taşıma kullanmak gerekebilir. Google haritalar güzel çalışıyor. Google haritalarla alakalı bir problem yok. Yani şunu hissediyorsunuz ama bambaşka bir coğrafyadayım şu anda. Bambaşka bir kültür. Bana uzak bir kültür. Çok da yakın olan bir kültür değil arkadaşlar. Çünkü yani en azından benim Türkiye'de yaşadığım coğrafyada, ben İzmir merkezde yaşıyorum. Buradaysa buraya gelirken dağların arasından, atların, özgürce dolaşan hayvanların arasından buraya geçtik. Burası tabii ki de birazcık şaşırtıcı olabiliyor. Şimdi sizleri buranın en meşhur meydanına getirdim. Şöyle bir meydan kısmına da bakalım neler oluyor, neler bitiyor. Meydan kısmına geçmeden önce şöyle birazcık ara sokaklarda, arka sokaklarda dolanalım istiyorum. Hemen sizleri meydana götürmek istemedim. Genç nüfus oldukça fazla. Genç nüfusu burada görebiliyorsunuz. İnsanlar arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkıyor, oturmaya çıkıyor, sohbet etmeye çıkıyor. Oldukça modern bir şehir bence. Yani Moğolistan deyince böyle biraz daha dağlık, kırsal alanlar beklerken Ulanbator'da bu değişiyor. Tabii ki de ülkenin geri kalanı öyle arkadaşlar. Yalnızca Ulanbator için konuşuyorum. Daha gelişmiş ve daha modern olduğu yönünde. Biz Türklerle Moğollar arasında tabii ki Orta Asya'dan, yani geçmiş çağlardan gelen bir birlik, beraberlik de söz konusu. Bizler burada seviliyoruz arkadaşlar. Bizler de Moğolları tabii ki de seviyoruz. Çünkü aslında atalarımız, dedelerimiz beraber burada zaman geçirmişler. Beraber bu coğrafyalarda savaşmışlar, mücadele vermişler, hayatlarını yaşamışlar. O yüzden tarihsel anlamda böyle bir bağlam var ikimizde. Fakat şöyle yanlış bilinen bir durum olabilir. Onu düzeltmek adına bunun altını çizmek istiyorum. Moğollar ve Türklerin bir kan bağı bulunmuyor arkadaşlar. Yani Moğollar Türk değil yahut Türkler Moğol değil. Bu da yine benim internette yapmış olduğum araştırmalarda karşıma çıkan bilgilerden. Zaman zaman arkadaşlar ben de tabii ki de hem seyahat ederken hem de bilgi vermek istediğim için araştırmalar gerçekleştiriyorum, okuyorum. İşte farklı kaynaklara başvuruyorum. Yanlış bilgiler veriyor olabilirim. Hatalı söylemlerde bulunuyor olabilirim. Hani bunları yorumlarda yazıp düzeltirseniz beni ekstra çok mutlu edersiniz. Yani tahmin edersiniz ki evet, internet çok güzel bir şey. İnternet çok gelişmiş bir şey, harika bir şey. Fakat bazen de insanlar kendi kişisel görüşlerini genel doğruymuş gibi yazabiliyorlar. Ve bunu da böyle ciddi ciddi gerçekten makalelere dökebiliyorlar arkadaşlar. Yani burası çok uzak bir coğrafya bana. Ve bu coğrafyayı, bu insanları, bu kültürü tanımak da öyle gelip 10 günde, 15 günde yahut 2-3 kitap okuyarak olacak iş değil. Umuyorum ben elimden geldiğince doğru bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım. Her şey güzel olur. Öyle diyeyim arkadaşlar. Hata yapıyorsam da kusuruma bakmayın lütfen. Sizler düzeltebilirsiniz. Bana farklı kaynaklar, farklı kitaplar önerebilirsiniz. Bu da beni ekstra mutlu eder. Beraber böyle video akışı içinde hem sohbetimizi, muhabbetimizi yaparız hem de farklı şeyler, yeni şeyler öğreniriz. Şimdi sırtımı verdim ben o güzel büyük meydana, yürüyorum arkadaşlar. Burada da yine Güney Kore'den, Japonya'dan alışık olduğumuz GS25 marketler duruyor. İşte bahsettiğim ger evleri arkadaşlar. Bizler yurt diyoruz buna. Okey. Sorry diyor. Buradaki arkadaşlar bu tarz böyle elektrikli scooterları kullanıyor. Hemen burada bir Moğolistan bayrağı görüyorsunuz. Şöyle oldukça güzel gözüküyor. Farklı bir tasarımı var. Size birazcık bu bayrak hakkında da bilgi vermek istiyorum. Çünkü anlamı oldukça hoşuma gitti ve aslında derin bir anlamı var. Birçok simgenin farklı ifade ettiği kavram mevcut. 3 dikey şeritten oluşuyor Moğolistan bayrağı arkadaşlar. Mavi renk Moğolların kutsal saydığı gökyüzü ve barışı simgelerken kırmızı renk gücü, cesareti ve halkın canlılığını temsil ediyor. Bayrağın sol tarafında yer alan özel sembolün adı Soyon'muş arkadaşlar. Şimdi sizlere hemen şuradaki bayrakta tekrar göstermek istiyorum. Trafik burada sıkışmış durumda. Trafik şu anda kelimenin tam anlamıyla çılgın atıyor arkadaşlar. Tamamen araba trafiği bu arada. Motor trafiği çok bulunmuyor. Bayrağın görüyorsunuz. Sol tarafında böyle sarı bir sembol var arkadaşlar. Soyom sembolü deniyormuş. Bu sembol
Moğol halkı için çok derin anlamlar taşıyormuş. İçinde alev, güneş, ay, oklar, yin yang figürü ve duvar çizimleri gibi şekiller var arkadaşlar. Her bir parça yaşam, güç, denge, birlik ve özgürlük gibi kavramları simgeliyormuş. Özellikle alev figürü halkın nesiller boyu varlığını sürdüreceğini ifade ediyormuş. Moğolistan bayrağında. Gerçekten bence anlam açısından oldukça derin. Ya hoşuma giden bir bayrak oldu. Genelde gittiğim ülkelerde her zaman bayrakların sembollerini, simgelerini temsil ettiği durumları açıklamayı çok seviyorum. Moğolistan bayrağı da böyle unutmayacağım derecede derinlik taşıyan bence hoş, güzel bir bayrakmış. Sizlere de anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Bundan sonra bir daha Moğolistan bayrağı gördüğünüzde Gökberk böyle böyle demişti, bunlardan bahsetmişti diye aklınıza geleceğini tahmin ediyorum. Bu coğrafyada Azerbaycanlı abimizle yaptığımız sohbetten de anladığım kadarıyla arkadaşlar olimpiyatlar, güreşler, işte farklı spor dalları, özellikle hani futbol yahut basketboldan ziyade halter olabilir. Oldukça önemli arkadaşlar. Zaten Moğolistan'ı böyle olimpiyatlarda hep görürüz. Güreşte yahut farklı dallarda her zaman ön plana çıkarlar. Burada olimpiyatlar, spor oldukça önemli. Moğolistan'da bunları böyle temsil eden bir ülke. Hatta şimdi ben sizlere bu görseli koyuyorum arkadaşlar, fotoğrafı buraya. Son olimpiyatta tasarladıkları kıyafetin güzelliğine bakar mısınız? İnternette karşıma çıktı, inanamadım. Ya bu kadar güzel bir kıyafeti nasıl hani tasarlamışlar diye. Sosyal medyada bir geyik döner, bilirsiniz. Düğünümde giyerim. Düğünümde giyerim arkadaşlar. Nişanımda giyerim, yetmez. En şık yere, en şık davete de o kıyafetle giderim. Gerçekten muhteşemmiş. Yani buradaki yerel kıyafetler harika. Fakat şu anda tabii şehirde arkadaşlar bu tarz giyinen insanları görmüyoruz. Yine şehirde atları da görmüyoruz. Bunlar bu büyük şehirden ayrıldığımız zaman bizleri karşılayacak olan görseller, atmosferler olacak. AVM'ler var. Tabii ki de neden bu kadar çok AVM olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Arkadaşlar iklimle alakalı bir durum. Çünkü burada gerçekten şu anda böyle rahat rahat gezebiliyoruz. Fakat yılın büyük bir kısmı çok soğuk geçiyor. Bu insanlar da AVM'lerde, kafelerin içlerinde tabii ki de zaman geçiriyor. Çünkü dışarıda karda, buzda, o buz gibi havada yürümek dahi zor arkadaşlar. O sebeple aslında ben AVM'leri çok sevmiyorum. Çok da anlamıyorum insanların neden AVM'lerde vakit geçirdiğini. Lakin Moğolistan özelinde durum tabii ki de farklı arkadaşlar. Bu insanlar bu soğuk havayla mücadele etmek için AVM'lerde zaman geçiriyorlar. Moğol hanımefendileri ve beyefendileri benim beklemediğim kadar şıklar, güzel giyiniyorlar. Kıyafetlerine, saçlarına, üstlerine özen gösteriyorlar arkadaşlar. Oldukça modernler gerçekten. Aynı şekilde sokaklar olabildiğince temiz, gayet tertemiz. Bu konuda da ekstra bir şaşırdım. Yani Moğolistan'ı ben biraz daha farklı bekliyordum. Hani tabiri caizse umarım beni izleyen Moğol takipçilerim yoktur. Biraz daha böyle geri kalmış bir ülke, bir şehir beklerken beni bambaşka bir atmosfer karşıladı. İşte ön yargı böyle bir şey. Bu ön yargıyı da hem ben yıkıyorum, belki benim gibi düşünenler varsa da onlara da şu an gerçek Moğolistan'ı göstermeye gayret veriyorum arkadaşlar. Yan tarafımızda harika bir Luna Park var. Yine Moğollu, özellikle tabii ki de ufak kardeşlerimizin buraya gelmesi açısından böyle bir şey yapılmış. Artık karşı taraf farklı, şehrin farklı bir bölgesine doğru gidiyor arkadaşlar. O tarafa yürümeyelim, biz tekrardan turistik alana doğru geri gidelim. Hem de bu güzel şehri gezmeye devam edelim. Vizemiz bir ay. Bir ay boyunca Moğolistan'a sorunsuz bir şekilde girebiliyoruz. El sallıyordu ufaklık bana. Tabii ki de Tayland'da, Japonya'da, Vietnam'daki yeme içme durumları her ne kadar arkadaşlar güzel olsa da, tabii ki de beğendiğim arada lezzetler olsa da Moğolistan bu konuda fark atmış vaziyette. Tabii henüz birçok lezzeti deneyimlemedim fakat şu ana kadar deneyimlediklerim ve en azından menüde gördüklerim beni çok mutlu etti. Burada Türklerle de karşılaştım arkadaşlar. Çok sık olmamakla beraber. Yine iş için buraya gelen var. Turizm odaklı buraya gelenler var. Yani tek tük de olsa yine Türk arkadaşlarla da burada denk geldik. Türkler olarak böyle gezmemiz benim oldukça hoşuma gidiyor. Burada araçların direksiyonları sağ tarafta arkadaşlar. Eğer ki araç kiralayacaksanız bunu göz önüne almanızı tavsiye ederim. Ve trafikte ters akıyor sanırım.
Ben artık gerçekten trafik nereden düz akıyor yahut nereden ters akıyor yahut kime göre ters, kime göre düz olduğunu anlamıyorum arkadaşlar. O sebeple artık onları takip etmeyi bıraktım. Fakat trafik bu şekilde akıyor. Gördüğünüz üzere sağ taraftan akıyor ve direksiyonları sağ tarafta arkadaşlar. Hani araç kiralamada burada oldukça yaygın. Hatta bence böyle kalabalık bir grupla gelecekseniz ve Moğolistan'ın farklı noktalarına, farklı bölgelerine gitmek istiyorsanız araç kiralamak çok çok iyi bir seçenek olacaktır. Az önceki bahsetmiş olduğum sebeplerden ötürü. Ulaşım burada birazcık problemli. Şimdi arkadaşlar Suk-Batar Meydanı'na doğru gidelim. Ulan-Bator Meydanı. Buranın en önemli meydanı, en önemli simgelerinin bulunduğu yer arkadaşlar. Yavaş yavaş oraya doğru yürüyüşümüzü gerçekleştirelim. Bu şehri keşfetmeye devam edelim. Özellikle insanların tabii ki de gittiğim ülkelerde ilk önceliğim bu oluyor benim arkadaşlar. Her yer insanla güzel. Bir doğanın yarattıkları, doğanın kendi kendine oluşturdukları benim ilgimi çekiyor. Bir de insanların davranışları, hareketleri, nasıl yaşadıkları benim ilgimi çekiyor. Bana bazı arkadaşlarım Gökberk Dubai'ye gitsene, Gökberk Dubai'yi merak ediyoruz nasıl bir yermiş. Mutlaka giderim, gitmek de isterim. Fakat çok çok önceliğim olan bir ülke değil açıkçası. Çünkü insan elinden yaratılmış işte yapay göller, yapay adalar, yapay büyük binalar benim çok da arkadaşlar ilgimi çekmiyor. Mutlaka güzellikleri vardır elbette, hani öyle müthiş bir ön yargım da yok oraya karşı. Fakat önceliklerimin başında bulunan bir yer değil aslında bu sebeple. Deyip bir sonraki video arkadaşlar Dubai'den geliyormuş dersem ne kadar şaşırtıcı olur. Fakat öyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Şu anda Moğolistan'dan devam ediyoruz. Meydana doğru yürüyüşümü gerçekleştiriyorum. Meydanın hemen öncesinde güzel böyle bir park yapmışlar. Güzel bir dinlenme alanı burası da. Meydanın isminin Suk-Batar Meydanı olduğundan bahsetmiştim sizlere. Peki nereden alıyor arkadaşlar bu ismi? 1921'de Moğolistan'ın bağımsızlığını kazanmasında büyük rol oynayan Damdin Suk-Batar'dan alıyor. Şu ileride de kendisinin at üzerinde güzel bir heykelini görüyoruz. Çok güzel bir alan, geniş bir alan. İnsanlar ya arkadaşlar buralarda toplanıyor, buralarda zaman geçiriyor. Yahut sizlere az önce gösterdiğim o AVM gibi, alışveriş merkezi gibi yerin hemen önünde toplanıyorlar. Yani iki tane seçenek var aslında burada. Buluşmak ve görüşmek için, toplanmak için, insan kalabalığının yoğunlukta olduğu yer için. Hemen heykel burada gözüküyor. Karşı tarafta arkadaşlar Devlet Sarayı olarak geçiyor. Harika sütunlardan yapılmış. Yine onun önünde de Moğolistan'ın tarihinde önemli rol oynayan figürlerin heykelleri bulunuyor. Cengiz Han'ın da heykeli burada arkadaşlar bulunuyor. Şöyle bir hükümet sarayına da, belediye sarayına da yakından bakmak istiyorum. Çünkü dün akşam geldiğim zaman önü birazcık böyle polis barikatlarıyla çevrilmişti. Hani belli bir noktasına kadar görebiliyorduk. Bugün açmışlar o kısmı. Rahat rahat en önüne doğru yaklaşabiliyoruz. Kameraya el sallıyordu sanırım, kaçırdım. Bakın insanlar yerel kıyafetlerini de giymiş bir kısım. Özellikle Moğollu hanımefendiler ve burada fotoğraf çektiriyorlar şu anda. Buradaki beyefendiler bu şekilde ellerinde fotoğraf makinalarıyla duruyor. Geldiğiniz zaman isterseniz sizlerin de fotoğrafını çekebiliyorlar. Çok güzel bir saraymış yalnız. Güzel gözüküyor. Bence böyle haddinden fazla gösterişli de değil, sade ve şıklığı bir arada arkadaşlar sunmuş bu saray bizlere. Hani devasa bir yapı değil ama oldukça güzel gözüküyor. Burada da yine Moğollu hanımefendiler yerel kıyafetlerini giymişler, şu anda fotoğraf çektiriyorlar arkadaşlar. Harika. Bakın şehre biraz da buradan bakmak ve sizlere göstermek istiyorum. Yüksek yapılı binalar bulunuyor fakat öyle çok büyük yüksek yapılı binalar bulunmuyor. Fakat ben havalimanından buraya gelirken arkadaşlar epey bir inşaat çalışması gördüm. Yani şehir
epey bir yapılanıyor şu anda. İnşaat çalışmaları burada devam ediyor. Şöyle geçelim. Arkadaşlar galiba mezun olmuşlar okullarından. Fotoğraf çektiriyorlar şu anda. Ve burada da arkadaşlar heykeli görebiliyoruz şu anda. Şimdi buradayken bir beyefendi yanıma geldi. Şöyle bir kart verdi bana. Burada Cengiz Han'ın bir heykeli var arkadaşlar. 50 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Hani seni oraya götürebilirim, tekrardan geri getirebilirim tüm bir gün boyunca dedi. Fiyatını sorduğumda $100 dedi. Ya oldukça yüksek bir fiyat. Aslında sizlere işte bahsetmiş olduğum konu buydu arkadaşlar. Ya burada o tarz yerlere ulaşım gerçekten çok problemli. Benim internette okuduğum kadarıyla. Bilmiyorum, belki de uzun zaman geçirmek gerekiyor burada. Birazcık böyle bağlantı kurmak gerekiyor olabilir. Hani tanıdık birilerine ihtiyaç olabilir. Ya onun dışında böyle bu şehrin merkezinden farklı görülecek güzel yerlere gitmek istediğinizde $50, $70, $100 maalesef arkadaşlar telaffuz ediliyor. Ya iyice bir araştırıp önceden turlarla hatta anlaşıp rezervasyon yapıp yahut gittiğiniz otelle önceden konuşup anlaşıp farklı noktalara sanki gitmekte çok büyük fayda var gibi. Benim birazcık burada aslında eksikliğim oldu. Yani çok iyi bir planlama ve programlama henüz gerçekleştirmiş değilim. Hatta şimdi son Kore videolarım kaldı arkadaşlar, artık bir tane yahut 2 tane kaldı. Onları yapmak için güzel bir kafeterya bulmak istiyorum. Yani hem seyahat edip gezerken bir yandan da sizlere video yapmak, videoları hazırlamak, videoları yayınlamak gerçekten epey bir vaktimi alıyor maalesef. Bu işin de arkadaşlar cilvesi bu. O sebeple şimdi güzel bir kafe bulalım. Zaten aslında sizlere göstermek istediğim yerleri, bu şehrin merkezine, hareketli kısmını göstermeye gayret gösteriyorum. Yine zaten tekrardan ben çalıştıktan sonra devam ederiz arkadaşlar. Bir şeyler yemeye de gideriz. Yine bakın yan tarafımızda bir sürü farklı tarihi bina gözüküyor. Trafiği görüyor musunuz? Asla durmuyor. Aslında bunun temel sebebi tabii ki de yine metro ağının olmaması. İnsanlar iş yerine gitmek için yahut A noktasından B noktasına gitmek için yine arkadaşlar kendi özel araçlarını kullanıyorlar. Yollar da birazcık dar olduğu için bu da burada çok büyük bir trafik yoğunluğuna yol açıyor. Bakın çok inşaat olan bina var. Merkezde de inşaatlar devam ediyor. Yani büyük ihtimal bir 10 seneye burası. Kornaya basmayı da seviyorlar. Trafik tıkanmış. Bize yeşil ışık yanmasına karşın araçlar yine arkadaşlar mecburen duruyor. Yaya geçitlerinin üzerinde. Burada bir beyefendi ayakkabı boyuyor. Hemen burada o bahsetmiş olduğum meydanın yanında Tourist Information Center var. Buradan gelip bilgi de alabilirsiniz geldiğiniz zaman. Şimdi arkadaşlar şu ileride güzel bir kafe var. Geçen gün orada oturdum. İnterneti de oldukça güzeldi. Kahveleri de çok güzeldi. Oraya gidip birazcık çalışmam gerekiyor bugün. Şu zamana kadar böyle en gezdiğimiz yerlerde en çok beğendiğiniz yer neresi oldu? Tüm ülkeler ve şehirleri düşünebilirsiniz. Tayland, Bangkok'tan başladık arkadaşlar. Şimdi hepsini tek tek saymaya kalkarsam tabii ki de unutacağım. Lakin birçok farklı yere gitmeye çalıştım. Birçok farklı şehirden, ülkeden içerikler ürettim. Böyle favori olarak tanımladığınız yer neresi oldu? Çok merak ediyorum. Belli bir noktada Türkiye'ye döndükten sonra ben de böyle videoları baştan açıp bir bakacağım. Nerelere gitmişiz diye. Nedense benim aklıma böyle ilk gelen Vietnam Ninh oldu. Ninh Bic'te o katıldığımız tekne turları gerçekten harikaydı. Hanımefendiler hatırlıyorsunuz ayaklarıyla kürekler çekiyordu. Böyle o benim hafızama çok yer edindi o bölge, o gezdiğimiz yerler. Yine tabii Japonya'da Fujikawagichiko'daki o bisikletle yaptığımız göl kenarındaki tur. Yine orada binmiş olduğumuz teleferik. Ve en sonda sanırım
Jeju Adası'nda arkadaşlar. Oradaki deniz kadınlarıyla tanıştığımız an böyle beni en etkileyen 3 yer oldu diyebilirim şu ana kadar. Yani ilk bu soruyu hem sizlere sorduğumda hem de kendime sorduğumda nedense bu üçü çok ön plana çıkıyor bende. Hemen şu ileride arkadaşlar bahsetmiş olduğum kafe sağ tarafta gözüküyor. Bazı Moğol hanımefendilerin de tarzları gerçekten bir Japonya'yı bir Kore'yi aratmıyor arkadaşlar. Yani burada da genç arkadaşlar oldukça tarz. Şöyle bir kafe. Girip burada arkadaşlar çalışabiliyorum. Aynı zamanda bir şarap eviymiş yan tarafı. Şöyle gözüküyor. Ben bir gireyim, birazcık çalışayım izninizle. İzleyecek olduğunuz önceki videoları hazırlayayım arkadaşlar. Ondan sonra da devam edelim bu güzel turumuza. Biraz da böyle akşam saatlerine doğru çıkarız. Hava muhteşem burada bugün. Herkes bir telaş içinde. Herkes bir yerlere gidiyor, bir yerlerden geliyor. Arkadaşlar şöyle kafeye geldim ben. Kendime güzel bir latte söyledim. Oldukça da büyük gözüküyor. Şöyle büyük bir tane su söyledim. Su almayı unutmuşum. Yanına da şöyle oldukça yine güzel gözüken ve büyük arkadaşlar kesilmiş bir pasta. O da gerçekten harika, enfes gözüküyor. Bu görmüş olduğunuz kahve, su ve pasta için toplamda 7 Amerikan doları ödedim. Ulaanbaatar'ın merkezinde gayet şık bir kafede arkadaşlar. Pasta, kahve ve büyük bir suyun bedeli 7 Amerikan doları. Bence fiyat performans olarak çok güzel. Şimdi ben bunların tadını çıkartayım. Ve tabii aynı zamanda da çalışmaya devam edeyim arkadaşlar. Akşamı yaptık video yapacağız diye. Akşamı yaptık. Şaka gibi. Bir oturmuşum başına. Bir de şansıma epey bir video çektiğim bir videoymuş bu video. Valla güzel bir video oldu ama inşallah izlemişsinizdir. Sizler de keyif almışsınızdır bu videodan. Birazcık böyle video yaparken sürekli arkadaşlar kendimi izliyorum. Sürekli kendimi dinliyorum. Bir de dışarı çıkıp tekrar video çekiyorum. Tekrar konuşuyorum. Zaman zaman diyorum ki ekrana, Gökberk artık sus. Yeter bu kadar konuştuğun. Allah'tan bu yaptığım videoda başka arkadaşlar da vardı. Biraz onlar da konuşmuşlar. Güzel oldu o sebeple. Güzel bir akşam üstüne çıktık arkadaşlar Ulaanbaatar'da. Tatlıyı gördünüz mü? Tatlı yanında içecek ben su diye aldım. Meğer arkadaşlar sodaymış. Daha iyi oldu aslında. Ne zamandır soda içmiyordum. Güzel böyle bir mineral takviyesi de yapmış olduk. Toplamda da yalnızca 7 dolar ödedik. Fiyat performans olarak çok güzel. Valla tatlı da çok güzeldi. Burada geçen gün de bir tatlı yedim. Farklı bir kafede. Biraz daha böyle Rus tatlısı gibiydi. O da oldukça güzeldi arkadaşlar. İsmi Rus tatlısıydı. Bu tatlı da oldukça güzelmiş. Çok güzelmiş. Yani yeme içme anlamında Ulaanbaatar şu ana kadar beni şaşırtmıyor. Güzel gidiyor her şey. Havada esinti de yok, rüzgar da yok. Çok güzelmiş. Oh, dışarı çıktık. Vallahi iyi oldu. İçeride birazcık sıkıldım arkadaşlar. Uzun süre bilgisayar başında video yapıyorum. Şöyle attık kendimizi şimdi sokaklara. Bir bakalım etrafta neler oluyor, neler bitiyor. İnsanlar neler yapıyor. Dün burada yürürken bir kavga çıktı. Moğollu arkadaşlar. Anladığım kadarıyla biraz da alkol içmişler. Hani normalde yanlarından geçebilirdim. Lakin dedim ki ne olur ne olmaz şimdi. Hani bir de ortam gergindir. Bir de zaman zaman video çekiyorum ben, biliyorsunuz. Şöyle birazcık yanlarından dolaştım. Tabii bu dünyanın her yerinde olabilir arkadaşlar. Hani ufak tefek kavgalar, atışmalar olabiliyor. Zaten çok da uzun sürmedi onun. Hemen arkasından bitti bu kavga durumu. Burada hanımefendiler bu şekilde bir şeyler satmak için dışarı çıkmış. Genelde yiyecek, içecek, su, çorap, o tarz şeyler satıyorlar. Hani öyle çok farklı bir şey satmıyorlar. Yine oyuncaklar. Ve şurada. Yani uygun fiyatlı olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi tanıştığım Azerbaycanlı abi beni aradı az önce. Ben ona dedim ki bir video çekelim sen. Hani bu coğrafyaya hakimsin. Daha önce de gelmişsin, gitmişsin. Türkçe de güzel konuşuyorsun. Yapalım mı? Yok dedi. Ben dedi videoda gözükmek istemiyorum. Abi dedim ismini söyleyeyim. Yok dedi. Onu da tamam dedim. Hani sen nasıl istiyorsan benim için hiç problem yok. Kendisi zaten ne görüntü olarak var, ne sesi var arkadaşlar, ne de kendisinin ismini verdim. Fakat az önce beni aradı kendisi.
Gökberk ne yapıyorsun? Abi dedim iyiyim, video yapıyorum. Çalışıyorum. Ya dedi bir video dedi biz de çekelim dedi. Beğenirsek dedi yayınlarsın. Olur abi dedim, hiç problem yok, sen nasıl istersen. Şimdi bakalım onun yanına doğru gideceğim. Eğer ki video çekersek ve kendisi de bu videonun yayınlanmasına onay verirse bir sonraki videoda o abiyle beraber gelir. Güzel bir sohbet videosu olur. Kendisi sağ olsun bana bugün hep etrafı gösterdi. Burada şu var, şurada bu var diye etrafı tanıttı. Bakın burada da arkadaşımız bir şey satıyor. Şöyle. Hello, hello. Ham sausage. This sausage. Sausage, yes. Ah, okay. Thank you, thank you. How much? 4K. Four. Four. Okay, thank you very much. Thank you very much. Bye bye. Bye. Arkadaşımız burada sosis satıyor arkadaşlar. 4000'e satıyormuş. Oldukça uygun fiyat. Şimdi şuradan benim hostele doğru gidelim. Sizlere bir benim hostelimi dışarıdan da göstereyim. O kadar bahsettim çok güzel diye, güzel bir ev ortamı var diye. Bir bulunduğum yeri de göstereyim. Burada bir Adidas mağazası varmış. Açıkçası burada hiç kıyafet fiyatlarına henüz bakma fırsatım olmadı, imkanım olmadı. Hani ne kadardır kıyafetler burada, ucuz mudur, yüksek midir bilmiyorum arkadaşlar ama bir bakarız. Hatta bir bakalım gelmişken. Neden bir bakarız diyoruz. Şöyle ben bir bakayım. Arkadaşlar bazen buralarda video çekmemi istemiyorlar. O sebeple ben bakayım, sizlere dışarıda söyleyeyim. Şimdi kimseyi de rahatsız etmeyelim. Buna vuruldum ya. Güzelliğine bakar mısınız? Üzerinde de Moğolistan yazıyor. Adidas'ın herhalde buraya özgü bir ürünüymüş. Harika gözüküyor, harika. Baksanıza. Çok da kumaşı falan da çok güzel, böyle kalın arkadaşlar. Arkadaşlar efsaneymiş, gördünüz mü? İçeride müzik olduğu için çok fazla çekemedim. Bayıldım. Lakin fiyatı da bir o kadar güzel arkadaşlar. O görmüş olduğunuz ceket 5000 Türk lirasıymış. Anladığım kadarıyla hani buraya özel tasarlanmış zaten Adidas'ın orijinal ürünü. İçerideki fiyatlar da arkadaşlar genelde dünya markaları dünyanın her yerinde belli bir ücreti oluyor. Mesela işte eşofmanlar yine 2500-2400 Türk lirası. Ayakkabıların üzerinde açıkçası bir fiyat belirtilmemiş. Fakat onlar da arkadaşlar yine aynı bantta devam ediyordur diye tahmin ediyorum. Yani dünya markaları, hani Güney Kore'de de öyle. Size ayakkabımı göstermedim. Güney Kore'den aldım. Hatırlıyor musunuz? Videoda bahsetmiştim. Bakın bunu aldım arkadaşlar. Shakers marka bir ayakkabı. Şöyle. Valla oldukça rahatmış. Bu markayı ilk kez kullanıyorum. Daha önce terliklerini kullanmıştım. Kore'den bunu aldım arkadaşlar. Dümdüz siyah gördüğünüz üzere. Toplamda da bana 3000 Türk lirasına geldi. Türkiye'de de aynısının beyazına baktım. Şu meşhur internet sitesinde. 4000'miş arkadaşlar. Bir 1000 liralık aslında bir fark oldu. Yani aslında benim ihtiyacım olduğu için aldım. Çünkü diğer ayakkabılarım biraz mahvolmuştu. Bakın şöyle gözüküyor. Güzel, rahat, kullanışlıymış. Yani ayağımı hiç vurmadı. Öyle çok güzel bir yanı oldu. Hani normalde yeni bir ayakkabı alınca bir vurma durumu söz konusu olur ya. Bunlarla rahat bir şekilde gezebiliyorum. Şu anda maşallah çok da rahatmış arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Daha önce denemediyseniz belki bir deneyebilirsiniz. Yani işte Güney Kore'de hani normalde bu işin en ucuz olduğu yerlerden bir tanesi. Türkiye'de 4000 olan orada 3000'e satılıyor. Arada bir 1000 liralık bir fark oluyor. Hani öyle işte Türkiye'de işte 4000 lira olan bir şey Güney Kore'de 1000 lira gibi bir durum söz konusu değil. En azından benim gezdiğim yerlerde, gördüğüm yerlerde fiyatlar o denli arkadaşlar büyük oynamıyor. Benim konakladığım yere geldik. Hemen bu caddede bakın merkeze ne kadar yakın. Kafeler, restoranlar hemen arka tarafımızda. Öyle de bir güzel yanı var buranın. Dün gece şarjım %1. Bitti bitiyor arkadaşlar. Şu binanın önüne geldim. Şurada kapıyı zorluyorum. Bana bir kilitli anahtar sistemi verdiler. Kapı açılmıyor. Allah dedim Gökberk, yandın. Şimdi sen bu saatte kime nasıl ulaşacaksın da telefonunu şarj edeceksin de normalde kendisinin WhatsApp numarası var. Hani dedi herhangi bir sorun olur, herhangi bir durumda bana ulaşabilirsin dedi. Allah dedim yandın. Ne yapacaksın sen şimdi gecenin bu yarısında? Şarjın da yok. Sonra dedim Gökberk bir dur bakalım. Şimdi arkadaşlar binaları görüyorsunuz. Hepsi birbirine benziyor. Dün gece de aynı problemi yaşadım. Bakın görüyorsunuz şöyle hafif eski, sıvaları birazcık dökülmüş binalar. Şimdi şuradan bir geçelim. Sonra bir sakinleştim. Dedim Gökberk bir dur bakalım. Acaba yanlış yerde olabilir misin? Çünkü arkadaşlar bütün binalar birbirine benziyor. Sonra bir durdum, bir düşündüm. Yahu dedim parkın konumu bu olmamalı. Park başka bir konumdaydı ben dışarı çıktığım zaman. Bu binayı sırtıma aldım ve kendi normal hostelime arkadaşlar ulaştım.
Benim hostelim şu karşısı. Yine mi yanlış geliyorum ben? Karşısı da değil sanırım. Bir saniye bulacağız arkadaşlar. Buraya gelince bu problemi yaşıyorum ben. Dün de yaşadım. Yani her çıktığımda mutlaka kafam bir karışıyor burada. Burası da güzel bir park yeri. İnsanlar burada oturuyorlar işte. Ufak çocuklar burada oyun oynuyorlar. Bir şeyler yapıyor. Evet, benim bina burası arkadaşlar. Doğru binaya geldik. Bakın şu bina da çok benziyor ona. Ve hostelim hemen burada. Dışarıdan biraz bakımsız gözüküyor olabilir fakat içi oldukça güzel arkadaşlar. Hatta ben eğer müsaitlik olursa içinden de buraya mutlaka görüntüler eklerim zaten. Özellikle ortak alanları sizlere gösteririm. Şöyle herhangi bir reklam işbirliği yoktur. Old City Guest House diye bir yer arkadaşlar. Buradan giriyoruz, ondan sonra 3. kata çıkıyoruz. Şu görmüş olduğunuz demir kapıdan. Şuraya anahtarımızı okutup hemen çıkıyoruz. Yani çok merkezi bir yerde. Çalışan arkadaş da gerçekten çok iyi. O sebeple mutluyum. Arkadaşlar, Ulanbator'dan ikinci videomuzun da sonuna gelelim. Bu videoda sizlerle böyle birazcık etrafı göstermeye çalıştım. Moğolistan hakkında, Ulanbator hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Ben bu videoyu çekerken ve gezerken çok keyif aldım. Arada bir tane de video yapmış oldum. Umarım izlerken siz de en az benim kadar keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda yine Moğolistan'dan umut ediyorum ki bulabilirsem ve sorunsuz bir şekilde halledebilirsem başka bir şehirden biraz daha böyle artık doğal, o bizim Moğolistan yazınca internete gördüğümüz o manzaralar eşliğinde bir yolculuk yapacağız ve farklı bir şehire, farklı bir bölgeye doğru gitmeye çalışacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz. Güzel bir Moğol akşamından selamlar, sevgiler. Güzel, bakın etraf güzel arkadaşlar. Sessiz, sakin. Kuş sesleri geliyor. Ben de artık hostelime doğru gideyim.